Ultrasonografinin henüz daha rutin kullanılmadığı dönemlerde anne adayının hamile olduğu nasıl anlaşılıyordu? Elle muayenede doktor rahimin büyüklüğüne bakıyordu. Yani gebelik testi pozitif çıktı, idrar testleri çoğu zaman. Bundan 20 yıl öncesinden, 30 yıl öncesinden bahsediyorum. Ondan sonra gebeliği konfirme etmek için ultrason olmadan ve çoğu zaman da doğru çıkardı bu. Elle muayene yapardık. Benim dönemimde bile henüz daha bu uygulama vardı ve rahimin cesameti dosyaya kaydedilirdi. Şöyle mesela, adeti gecikti, hamile olduğundan şüpheleniliyor. Elle muayenede rahim 12 hafta cesametinde derdik. Yani 12 haftalık hamilelik derdik. Rahimin tabii ki 12 haftalık cesamette olması her zaman hamileliğe bağlı olmayabilir. Miyomlar da bazen rahimi büyütebiliyor. Bunu nasıl anlıyorduk? Bir kere adet gecikmesi var. Bir de rahim giderek yumuşayan bir organ olduğu için elimize gelen, böyle elle muayenede, çift elle muayenede karından böyle bastırarak elimize gelen rahim boyutlarına ve yumuşaklığına bakardık. Eğer yumuşaksa çok büyük ihtimalle hamilelik var demektir bu. Yani uzun yıllar boyunca, insanlık tarihinin uzun yılları boyunca hamilelik bu şekilde saptanırdı ilk başlarda. Daha sonra ultrason devreye girdi. Tabii ki bu devre dışı kaldı. Bu muayene çoğu zaman yapılmıyor artık. Elle muayeneyle hamilelik belirlenmesi, hafta belirlenmesi. Ama tabii ki anne adayları her zaman vajinal ultrasonografi yapıldığı zaman endişelenir. Acaba düşük olacak mı veya herhangi bir şekilde bebeğe zarar gelecek mi diye. Hayır, öyle bir ihtimal yok. Neden? Çünkü rutin olarak biz vajinal ultrasonografi hemen hemen gebeliklerin %80'inde kullanıyoruz ve kullanılmaya başladığı dönemlerden itibaren herhangi bir şekilde işte düşük risklerinde böyle bir artış falan yok. Düşük riski bundan 30 yıl önce neyse, 40 yıl önce neyse şu anda da öyle. Sadece yalnız şöyle bir nüans var. Tabii ki 30-40 yıl önce anne adaylarının ortalama yaşıyla şimdiki anne adaylarının ortalama yaşı farklı olduğu için daha yüksek şu anda. Tabii ki doğal olarak ileri anne yaşı olduğu zaman düşük riski de artıyor. Ona bağlı bir düşük riskinde artış olduğunu söyleyebiliriz ama vajinal ultrasonografi yapıldığı için değil. Vajinal ultrasonografi hatta bizim çok işimize yarıyor. Öncelikle mesela dış gebelik ve rahim içi gebelik ayrımını eğer yapamazsak üstten yaptığımız ultrasonografide vajinal ultrasonografide yapıyoruz. Bir de ileri haftalarda ne zaman işimize yarıyor? Rahim uzunluğunu ölçmek için. 20. hafta civarında, bazen ileri haftalarda anne adayının ağrısı olduğu zaman acaba rahim ağzında açılma mı var diye vajinal ultrasonografi yaptığımız oluyor. Yani gebelikte vajinal ultrasonografi yaygın olarak kullanılan bir inceleme yöntemi.